Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün soru cevap programındayız. Bize göndermiş olduğunuz soruları cevaplayacağız Sinem'le beraber. Açıkçası ben çok heyecanlıyım. Bakalım bütün sorularda neler var. Hadi ben sorayım. Hazır bende. Buldum bir tane. Tamam, soralım. Futbolcu olmaya nasıl karar verdin? Babamdan geldi. Onun sayesinde futbol hayatıma başladım. Önce kaleciydim. Beni önce kaleye sokmuştu. Çünkü arkadan hep kaleye doğru vuruyordum. Genç yaşımda çok iyi şutlarım vardı. Tabii bir süre sonra beni sahaya aldı. Futbola sevgim babamın sayesinde başladı. Futbolcu eşi olmak nasıl bir duygu? Zor. Seni dışarıda da bir eş olarak temsil ettiğim için kolay değil. İyi yaptığımızı düşünüyorum. Dışarıda da evde de bir şekilde dengeliyoruz. Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın? Bir röportajımda daha söylemiştim. Polis ilgimi çok çekiyordu. Yani polis olmayı düşünürdüm. İtalyanca öğrendiniz mi? Sen öğrendin. Beni. Öğrendik. Sen tabii daha çabuk çözdün ister istemez. Hani takım ortamında, soyunma odasında. Bir 2 ay eğitim aldık. Öğretmen geldi eve. Evet. Ama asıl dili konuşarak çözüyorsun. Hakan da hani çok İtalyan bir ortamda olduğu için çok çabuk çözdü. Benim biraz zaman aldı ama iyi konuşuyorum hani. Düzgün olmasa çatpat bir şekilde. Herkes seni anlıyor. Aynen kendimi ifade ediyorum. Önemli olan o zaten. Domani cosa facciamo amore? Domani niente. Io sono a casa e tu? Partita. En sevdiğin, sahip olduğun araba hangisi? Zor bir soru. Bütün arabaları kullandım. Sen de biliyorsun, araba hastasıyım. Arabaya olan ilgim, sevgim bayağı farklı. 2 araba söyleyeceğim. O da şimdi zaten gelecek biliyorsun. Çok merakla bekliyorum. Rolls Royce, diğeri de Ferrari. Bunların ikisi. Birlikte yapmayı en sevdiğiniz aktiviteler neler? Genelde çocuklarla vakit geçiriyoruz. Güzel hava olduğunda bisikletle çıkarız, turlarız. Ailecek yaptığımız aktiviteler diyeyim. Dışarıda, açık alanda. Onun dışında başka bir şey yapamıyoruz zaten. Futbol kariyerinden sonra ne yapmayı planlıyorsun? Onu şimdi söylemek zor. Zaman ne gösterir bilmiyorum. Ama aklımda tabii ki bazı şeyler var. Birincisi ya sportif direktör olmak isterim. İkincisi de teknik direktör. Yani ikisinden birisini seçmem lazım tabii ki biliyorum ama daha henüz kararımı vermedim. Ama kendime bilmiyorum, daha çok sportif direktöre. Futbol dışı, futbolu bıraktıktan sonra bir ara vermek ister misin? Tabii ara ki. Verirsen hani o arada ne yapmayı planlıyorsun? Yani futbol kariyerim bittiğinde tabii ki bir ara vermek isterim. Vücudumu sıfırdan bir yenilemem lazım çünkü uzun yıllar sonra vücut bir kendi haline gelsin. Dinlensin. Dinlensin ama tabii ki önce ailemle zaman geçirmeyi daha çok şu an ön planımda. Çünkü sonuçta ikimiz de çok yerlere daha gezemedik. Gezmeyi isterim seninle daha çok. Şimdi çocuklar küçük, şu an gidemiyoruz ama o zamana kadar onlar büyür. Dünyaya gezmek isterim belki. Güzel olur. Değil mi? Hakan abinin maç kaybettiği veya modu düşük olduğunda hep yaparım dediğin bir şey var mı? Hiçbir şey yapmam. Kendi haline bırakırım. Kaybettiği maçlardan sonra çok sakin olur kendisi de. Pek konuşkan olmaz. O yüzden ben de kendi haline bırakırım. Zaten maçlar çok geç oluyor. Gelme saati de zaten benim uyku saatim oluyor. Allah'a şükür iyi gidiyor. Sakin olur. Yani kaybettiği maçlar o akşamlar sakin geçer. Gelecekte çocuklarından birinin futbolcu olmasını ister misin? Tabii ki isterim. Baskı yapar mısın? Yok, baskı asla yapmam. Sevmeleri gerekiyor, istemeleri gerekiyor. Hani zorla futbolcu olman gerekiyor. O baskıyı yapmam asla. Ayaz'ın sevgisini biliyorsun, tutkusunu çok seviyor. Futbolda evet. şu an öyle. Hani zaman ne gösterir bilemem ama Ayaz'la Asılcan'ın tabii ki ileride futbolcu olmasını isterim. Ama zorlamam yani, baskı yapmam. Onu sana sorayım ya. Türkiye'de demeyi düşünüyor musunuz? Geleceği düşünmek doğru değil diye düşünüyorum ama nasip kısmet. Ama şimdilik buradayız. Bu anın tadını çıkarıyoruz. Burada şu an mutluyuz. Ama yarın ne olur? Kimse bilmiyor. Aynen. Türkiye'yi seviyor muyuz? Çok seviyoruz tabii, memleketimiz. Bayburt'u seviyor musun aşkım mesela? Niye sevmeyeyim abi? Seviyorum. Seviyorsun değil mi?
Gittim, gördüm. Evet. Çok güzeldi. Ama ben genel anlamda hani Sinem'le böyle bir şeyimiz var. Sinem köycü değil, anladın mı? aynen Köyü ama pek... hani seviyorum. Bayburt'u seviyorum. Hani Giresun memleketimi çok seviyorum. Evet. Mesela tatil zamanlarda hep böyle sıkıntı yaşıyoruz arasında. Çünkü ben daha çok köyde zaman geçirmek istiyorum. Sinem daha çok deniz, işte şehir. Ama herkesin tabii farklı düşünceleri var. Ben köyde ata binmeyi seviyorum çok. Balık tutmaya gideriz çok. Daha çok dedemle tarlada vakit geçirmeyi seviyorum. Ona yardım etmeyi seviyorum. Köyün yemeklerini seviyorum. Çok farklı oluyor. O köyün kokusu yani çok güzel. Koyun işte inekler, tosunlar, hayvanların orada bir yerde horoz. Ya o doğal yerde çok seviyorum. O yüzden ben köycüyüm ya. Sinem daha çok Ya ama şehirci. belki hani ben yine Hakan çok sık gidemiyor. Maçlardan dolayı tatiller çok kısa ve kısıtlı oluyor. Ben yine senede bir olsa hani gittiğim için hevesimi alabiliyorum ama sen hani tabii Evet, ben hasret alamıyorum. kaldığın için ama ben de tabii Bayburt'ta olsun Giresun'u çok seviyorum. Giresun güzel canım. Evet, Giresun çok güzel, yeşil yeşil. Maçlara çıkmadan önce kendini nasıl motive ediyorsun? Çocuklarımla konuşuyorum, seninle konuşuyorum. Çok müzik dinlerim. Özellikle böyle motivasyon şarkıları dinlerim. Ya daha çok mesela şeye bağlı. Mesela Türkiye'de oynadığım zaman daha çok böyle Türkiye marşlarını dinlerim. Mesela Inter'de olduğumda da daha çok yabancı tarz dinlerim. Kendimi çok böyle aşırı motive etmem yani. Böyle rahat olmaya çalışırım. Çünkü stresli sokarım kendimi o zaman. Kontrolümü kaybederim. O yüzden böyle daha çok rahat bir şekilde hocanın istediklerini yapmaya çalışırım. Kendime daha çok yönelik konsantre olurum. Bir de öğlen kesin uyursun, soğuk duş alırsın, onu da biliyorum. Evet, o tabii canım, o olmadan olmaz. Tabii uyuyamadığım zamanlar da oluyor. Hani uyumak istiyorum ama olmuyor. Ama yine de bir şekilde gözlerini kapatıp bir dinleniyorsun Evet, yani, değil mi? dinleniyorum hep. O güne bağlı oluyor mesela. Öğlen uyurum aslında ama bazen böyle oluyor, uyuyamıyorum. Uyumadığım zamanda da hep mesela maç saatinde gözlerim böyle hep sızlıyor. O da beni çok böyle sinir ediyor. Kime karşı, işte hangi takım, onunla alakası yok. Yoğun antrenman ve maç zamanları ilişkinizdeki o ilgi ve beklentiyi nasıl çözümlüyorsunuz? Maç olduğunda yapacak bir şey yok ama boş günlerinde veya evde olduğun zaman en güzel, en kaliteli şekilde zamanımızı geçirmeye çalışıyoruz. Ailecek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sinem hiç şeyi sevmez. Deplasmanda oynadığımız zaman hiç kafayı yiyor. Bir yandan da güzel bu deplasmana gitmesi veya milli takıma gittiğinde bir 10 gün orada olman. Bir şekilde hani ilişki hep böyle taze kalıyor, özlem kalıyor. O yüzden hani görüştüğümüzde de çok güzel zaman geçiriyoruz ailecek. Evlilikte iniş ve çıkışları nasıl tolere ediyorsunuz? En önemlisi saygılı bir şekilde konuşabilmek. Komünikasyon ne? Aynen, komünikasyon çok önemli. Hep konuşarak çözüm buluyoruz. Evet, konuşarak. Sakin bir şekilde. Her konuda birbirimize hep danışırız. Fikir alışverişi yaparız. Daha doğrusu hep sen haklı çıkıyorsun zaten. Fikrimi paylaşırsam bile senin dediğin oluyor. Ama genelde hep haklı çıkıyor. Kadınların zaten öyle bir şeyi var böyle. Böyle his güçleri var kadınların. Türkiye milli takımın 2026 Dünya Kupası'nda nereye kadar çıkabileceğini düşünüyorsun? Önce bir katılalım da. Şimdi bu soruya cevap vermek kolay değil de önce bir katılmamız gerekiyor. Hedefimiz o. Kolay olmayacak tabii ki. Ama elimizden geleni yapacağız. Buna eminim. Hedefimiz katılmak. Ondan sonrasına bakarız. Dünya Kupası'nı daha göremedim. Tek hedefim oraya katılmak. %100. Çünkü belki bir daha bir Dünya Kupası görmemebilirim yani. O yüzden inşallah nasip olur. İnşallah. Kariyerindeki en gurur duyduğun an hangisi? Bir, milli takım kaptanı olduğum için. İkincisi, Ballon d'Or adayına gösterildiğim için. O attığım 40 metreden frikik golüm. Hamburg'da attım. Çünkü o hatıra olarak kalacak. Anı olarak kalacak. Çok özel benim için o gol. Öyle yani, onların üçü. Hakan abinin en iyi huyu nedir? En iyi huyun çok sakinsin, Sabırlıyım. pozitifsin, sabırlısın, evet. Çok iyi niyetli ve merhametli. Yani iyi niyet ve merhamet ilk sırada. Yardımsever. Kalbi temiz. Eyvallah aşkım. En sevmediğim huyu söyleyebilirim bir tane. Allah. Kavga ettiğimizde Evet. Tartışma. hep kaçar, konuşmaz. Ben üstüne giderim, konuşmak isterim, vır 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 konuşurum, dırdır yaparım, çözüm bulmaya çalışırım. O da hiç konuşmaz, konuşmaması beni deli eder. Hani sevmediğim huyu o. Tartışmayı Diskusyonu sevmiyorum. Diskusyonu sevmez. sevmiyorum.
Ama ben de Sevmiyorum. hani konuşup çözüm bulmak isterim. Sevmediğim huy belki bu olabilir. Doğru. Transfer olduğunda ülke değiştirmenin zorlukları nedir? Kültüre alışmak. Biz sadece şimdi Almanya'da doğduk, büyüdük. Almanya'dan İtalya'ya geldik. Fazla ülke yok yani. Bir ülke değiştirdik. Dili konuşmak, kültüre alışmak dediğim gibi, insanlara alışmak. Ama hani yine şimdi Almanya'da doğduk. Türk kültürüne göre Zaten büyütüldük. kökenimiz Türk. Orada bir şey İtalya, değişmiyor. Örf hani adetler, biz zaten üç farklı örf adetlerimizle zaten yetiştirildik. Hem sen hem ben. Orada biz örf adetlerimizi unutmadan, hani öyle Allah razı olsun ailemizden, bizi öyle yetiştirdiler. Hani orada doğmuş olsak bile biz hiç şeyimizden çıkmadık yani. Ama Sen İtalyanlar farklı, ama daha İtalyan daha çok sıcakkanlı. Hani bizim Türkler gibi cana yakın. Evet. ben oraya getirmek istedim bir Aynen. zahmet. Ee, Onun da İtalyanlar bizim gibiler. Çok sıcakkanlı. Sıcak insanlar, yardımseverler yani. Bize çok yakınlar ya. bir sevdiğin İtalyan yemek var mı? Yani böyle özel bir şeyim yok yani hani seçeceğim. Böyle ama şeyi severim mesela. Pasta tartufo. Onu çok seviyorum. Bir mantar oluyor değil mi? Yani tartufo yazarsanız bulursunuz. Sevdiğin Türk yemeği de söyle o zaman. Saç kavurmayı seviyorum. Lahmacunu seviyorum. Türk mutfağı mı İtalyan mutfağı mı? Ya, Öyle Türk. cevap. Türk. %100 Türk değil mi? Türk. Daha çok opsiyonumuz var. Mutfağımız zengin. Zengin yani, anladın mı? Evet. Soframız, mutfağımız. Zaten bizim şeylerimiz yeter. Mezeler. Türk mutfağı diyorum yani. Nasıl tanıştınız? Hemen hemen aynı mahallede büyüdük. Mannheim hani çok büyük bir yer değil, küçük bir yer. Arkadaş ortamımız birdi. Hakan genelde hep top sahasına gidiyordu. Orada herkes buluşuyordu. Bir yaz akşamı orada bir Doğruluk mu Cesaret oynadık. Hep beraber arkadaş grubunda. Orada başladı. MSN vardı o zamanlar. MSN'de yazışmaya başladık falan derken. Bilum. Bilum. Aynen. Neydi kaka 21 miydi ismi? O tarz bir şeydi. kaka.demir@hotmail.com'dur. Evet, MSN'den sonra bayağı yazıştık oldu. Aynen yazıştık derken sonra Hakan o dönem tatildeydi. Yurtta futbol okulunda yurtta kalıyordu. Evet. Dönmeden önce teneffüsü gelmişti. Bana çiçekler, ayıcıklar falan getirdi. Evlilik Güzel teklifi ama. nasıl yaptın onu söyle istersen. Evlilik teklifini mi? Onu da anlat. O da yine yaz. Yazdın mı değil mi? Evet, Yaz 5 aylarında. sene yıl dönümümüzdü. Bütün arkadaşları topladım. Hatta Ramazan ayıydı. Bekledim herkes işte bitsin diye. Akşam saat 9-10 gibiydi. Arkadaşları topladım. Aileye haber verdim. Biz sinema dedim. Seni pikniğe götüreceğim dedim buna. Sürprizim var dedim. Gel piknik yapalım falan diye. Ama o hiç beklemiyor yani. Hiç haberi yok. Ben de orada bizim böyle bir küçük köprü vardı. Orayı süsledim tabii, balonlar, işte çiçekler, mum. Neyse, oraya arabayla yaklaşırken gözlerini kapattım. O zannediyor ama pikniğe gideceğiz. Yıl dönümü sürpriz. Evet, herkes de çok sessizdi orada. Hiç kimse konuşmadı. Sinemi işte köprünün ortasına getirdim. Gözünü açtığımda dizlerimin üzerindeydim zaten. Öyle. Ben de bir şey demeden hüngür hüngür Sen ağladım. ağladın direkt. Beklemedin çünkü. Yani öyle teklif ettim sana evliliği. Yani ağlamaktan pek evet deme fırsatım olmadı ama evet yani. Güzeldi yani, öyle bir evlilik teklifi yaptım Sinem'e. İlk çıktığın maçı hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Karlsruhe. Karlsruhe'deyken İkinci ligdeydiniz değil mi? ikinci ligdeydik, evet. İlk 11'e koydu hoca beni. Çok heyecanlıydım. Ama iyi geçti. Bir gol, bir asist yapmıştım o maç. Çok iyi hatırlıyorum. Güzel bir duyguydu. İlk profesyonelliğimi şeyde yaptım zaten. İkinci ligde, Karlsruhe'de oynarken. Birisi yazmış ki, Hakan abi penaltı kullandığında heyecanlanıyor musun? Evet, çok. Bakmıyorum zaten. Hep gözlerimi kapatıyorum. Stat bağırdığında Ama ne hissediyorsun mesela orada o an? ya karışık, hem korku var. Kaçırırsa modu düşecek ama penaltı konusunda çok başarılı olduğun için arşivine bir gol daha eklenecekti. Tabii ki gururlanıyorum ama hani o an bir heyecandan bakmıyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Sonra atınca tabii çok rahatlıyorum. Bir soğuk sular akıyor. Üzerindeki yük gidiyor mu böyle? Aynen, rahatlıyorum kesinlikle ama Evet. yani her maçında hani oynadığın her maçta bir heyecan oluyor.
Sosyal medyada linç ya da olumsuz yorumlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Sormuş birisi. Gayet normal. Fazla takılmayız aslında. Aynen. Genel anlamda okumamaya çalışıyorum ama hani olur da bir şey gözüme çarparsa okuyorum. He deyip geçiyorum yani. Yapacak bir şey yok. Herkesin ağzı var. İstediği gibi konuşuyor. Herkes kendi doğrusunu biliyor. Evet. Yani fazla şey yapmayız o konuda ya. Yani üstünden geçer sonra bizim için biter yani. Tam tersi daha çok kenetleniyoruz. Aynen. Önemlisi de o zaten. Çünkü kendimize oraya odaklanırsak eğer hani çıkamazsın abi de orada. Evet. Yani seven de olur, sevmeyen de olur. Kendini sevdirmek kolay değil. Kendi doğrularımı biliyorum. Sen kendi doğrularını biliyorsun. O yüzden kulak asmamaya çalışıyoruz daha doğrusu. Evet arkadaşlar, bizleri izlediğiniz için size teşekkür ederiz. Sorularınızı cevaplamaya çalıştık. Size de bir küçük sürprizim olacak. Babacığım formaları getirir misin bana? Teşekkür ederim. Gel bakayım. Videonun altına en iyi 3 yorum yapan kişiye formalarımı hediye edeceğim. İmzalayıp. Onları da burada imzalayayım. Hemen. Bir. Evet. 2. Üç. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.